Bugün size pek fazla kişinin bilmediği ama aslında oldukça anlamlı bir günün hikayesini anlatacağım. Dünya Erkekler Günü. Belki birçoğunuz erkeklerin de mi özel bir günü varmış diye şaşırıyorsunuz. Var. Ama her yıl 19 Kasım'da kutlanıyor. Ama kabul edelim, Dünya Kadınlar Günü kadar ses getiren ya da kutlanan bir gün değil. Hatta pek çok kişi bunun varlığından bile haberdar değil. Gelin Dünya Erkekler Günü'nün nasıl ortaya çıktığını, neden önemli olduğunu ve bugünün toplumda nelere dikkat çekmeye amaçladığını detaylarıyla beraber inceleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Çiçek almış mıydınız daha önce? Yok almadım. Kutlu olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Biliyor muydunuz? Bilmiyordum. İyi yapmışlar. Nasıl hissediyorsun? Şu an daha bir erkek gibi hissediyorum. Yani bir şey oldu bana. Öncelikle bugünün hikayesi düşündüğünüz kadar yeni değil. Dünya Erkekler Günü'nün ilk adımları 1992 yılında Amerikalı akademisyen Thomas Oyster tarafından atıldı. Oyster, erkeklerin topluma katkılarını kutlamak ve onların karşılaştığı sorunları dikkat çekmek için böyle bir gün oluşturmayı önerdi. Ama gelin görün ki bu girişim pek de başarılı olamadı. 1999 yılında Trinidad ve Tobago'dan Dr. Jerome Tilaksing bu fikri yeniden canlandırdı. Dr. Tilaksing'in bugünü babasının doğum günü olan 19 Kasım'a denk getirdi ve o tarihte futbol takımının ülkeyi birleştiren başarısı da kutlandı. Kısacası bugünün tarihi hem kişisel hem de ulusal bir anlam taşıyor. Ama Dr. Tilaksing'in asıl amacı neydi? Sadece erkeklerin başarılarını mı kutlamak? Kesinlikle hayır. Dünya Erkekler Günü, erkeklerin toplumda karşılaştığı zorluklara ışık tutmak, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak ve erkeklerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir platform sunmak için oluşturdu. Peki neden Dünya Erkekler Günü'ne ihtiyacımız var? Erkeklerin zaten yeterince ayrıcalığı var diyenleri duyar gibiyim. Ancak mesele bu kadar basit değil. Erkeklerin karşı karşıya olduğu pek çok toplumsal ve psikolojik sorunlar var ki genellikle göz ardı ediliyor. İşte Dünya Erkekler Günü'nün varlığı tam da bu nedenle önem taşıyor. Birincisi ruhsal sağlık. Erkekler ruhsal sağlık sorunlarını dile getirme konusunda oldukça çekingen davranıyorlar. Çoğu zaman güçlü olmak zorunda oldukları inancıyla bu sorunları bastırıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde intihar edenlerin %75'i erkek. Bu oldukça korkutucu bir istatistik. Erkeklerin duygusal olarak desteklenmesi, kendilerini ifade etmelerine olanak tanınması ve ruhsal sağlıklarına dikkat çekilmesi gerekiyor. Erkekleri biçilen toplumsal roller genellikle onların üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Baba, eş, sağlayıcı ve lider. Bu rollerin her biri erkeklerden duygularını bastırmalarını ve sürekli güçlü görünmelerini bekliyorlar. Oysa bu yük onların insan olduklarını unutturuyorlar. Erkeklerin de zayıflıklarını ifade etmelerine ve destek istemelerine izin verilmesi gerekiyor. Evet, erkekler de ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Özellikle çocuk velayeti davalarında veya aile içi şiddet mağduru olduklarında toplum genellikle onların yanında maalesef durmuyor. Bu tür ayrımcı yaklaşımlar erkeklerin adalet arayışını ve sorunlarını çözmesini zorlaştırıyor. Dünya Erkekler Günü'nün 6 temel amacı vardır. Bu amaçlar aslında bugünün neden bu kadar önemli olduğunu da açıklıyor. Pozitif erkek rol modellerinin teşvik edilmesi. Yalnızca ünlü sporcular ya da aktörler değil, sıradan ama dürüst ve çalışkan erkeklerin örnek alınmasını sağlamak. Erkeklerin katkılarını kutlamak. Erkeklerin toplum, aile ve çevreye yaptıkları katkıları onurlandırmak. Erkek sağlığına odaklanmak. Fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık konularına dikkat çekmek, ayrımcılığı vurgulamak, erkeklerin karşılaştığı toplumsal ve yasal ayrımcılığı ele almak. Kadınlar kadar erkeklerin de eşit bir toplumda yaşamaları gerektiğini savunmak. İnsanların potansiyellerini gerçekleştirebileceği bir dünya yaratmayı desteklemek. Gelelim bu kutlamalar hangi ülkelerde destekleniyor? Dünya Erkekler Günü bugün yaklaşık 80 ülkede kutlanıyor. Ancak her ülke bugünü farklı şekillerde ele alıyor. Örneğin Birleşik Krallık, erkeklerin intihar olanlarına dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyorlar. Bir diğer ülke Avustralya. Erkeklerin ruhsal sağlıklarını ön plana çıkaran kampanyalar düzenliyorlar. Size belki ilginç gelecektir ama Hindistan bu etkinlikleri kutlayan ülkeler arasında. Temelleri, erkeklerin toplumsal rolleri ve üzerlerindeki beklentiler tartışılıyor. Bir diğer ülke ise Malta. Dünya Erkekler Günü'nün en eski kutlandığı yerlerden biri. Malta'da erkeklerin olumlu katkıları ön plana çıkarılıyor. Jamaika'da ise aile içindeki baba figürüne
daha çok önem veriyor. Türkiye'de ise bugün ne yazık ki henüz yaygın bir şekilde kutlanmıyor. Ancak erkeklerin yaşadığı zorluklar ve toplumsal roller üzerinde bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Ufak bir eleştiri yapmak gerekirse Dünya Erkekler Günü sıklıkla yanlış anlaşılan bir gün. Bazıları bugünü Kadınlar Günü'ne bir tepki olarak görüyor. Oysa gerçek bu değil. Dünya Erkekler Günü, erkeklerin karşılaştığı zorlukları dile getirme ve onların olumlu katkılarını kutlama amacıyla var. Ancak bugünün Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınması uluslararası boyutu sınırlıyor. Ayrıca toplumda hala erkeklerin duygusal destek aranmasının bir zayıflık işareti olduğu düşünülüyor. Bu tür klişeler erkeklerin Dünya Erkekler Günü gibi farkındalık günlerinin sahiplenmesini zorlaştırıyor. Peki neden Erkekler Günü önemlidir? Dünya Erkekler Günü yalnızca erkekleri değil, tüm toplumu ilgilendiren bir gün. Bugün erkeklerin sağlık sorunlarına, toplumsal rollere ve eşitliğe dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda erkeklerin başarılarını kutlamak ve onların insani yönlerini anlamak için bir vesile. Unutmayalım ki erkekler de insanlar. Duygularını ifade etmelerine, destek istemelerine ve daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak yalnızca onların değil, toplumun tamamının yararına. O yüzden 19 Kasım'da çevrenizdeki erkeklere "Nasılsın? Gerçekten iyi misin?" diye bir sorun. Belki bu küçük adım büyük bir farkındalık yaratır. Evet sevgili izleyiciler, bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım bu video 19 Kasım'ın nedenini önemli olduğunu ve erkeklerin dünya üzerindeki önemini bir nebze de olsa göstermiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.